Merhaba arkadaşlar. Maalesef bu hafta Bolu'da 79 vatandaşımızı kaybettik. 79 vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Umarım uyandığımızda artık daha güzel günlere ve afetsiz, şanssız olmayan günlere uyanırız. Bu kötü haberleri daha fazla almak istemiyorum kendi adıma. Üzgünüm. Videoya geçebiliriz. Ekonomi bakanları. Gene manyak bir giriş. Her videoda giren o E, ikili benim mal mal ekrana bağırmalarımla başlayan videolar ve baz büyümekte olan evet. kanalımız. Bazen Olçar'ın Martı Dag'ın CEO'su olduğunu düşünüyorum. Sürekli elleri havada ve sıyrık olduğu için ya Ekrem İmaro hani şey İmamoğlu. hani böyle çileden çıkmış bir Ekrem İmaro veya hani keşfette karşıma çıkan Martı Tag CEO'su. Olçar çünkü Mart abi o adam ne ya? Her şeye yumruk atıyor ya sürekli rastgele şu kafasına göre. Kazandık kazan. Neyi kazandın amına koyayım? Ne yaptın gene? Hiçbir az şey de olmuyor. hani bir ara hani bir düğmeye basıp şey diye bağırmaya başlıyor. Çay söylüyorduk çay yapıyor. Hani o kadar kötü ki. O kadar kötü bir video ki. İnanılmaz böyle. Alo, alo, iki çay diyoruz, iki çay, çay. Biliyor musun o videoyu? Biliyorum abi Yani, biliyorum. Adam zaten oğlum virüs gibi, bilgisayar yo virüsü gibi. bak adam sana bir şey diyeyim mi? Tam olarak kim biliyor musun? Animasyon evreninde ün kazanmış ve gerçek hayata da bir şekilde teleport olup ün kazanmaya çalışan Buzz Lightyear. Ee, Yani Benzetmenin alakasız kompleks sitesi ya. Ne işte gerek var abi? Filmbiyotik'te böyle bir Böyledir arkadaşlar. öyle bir içerik. Hoş Geldik, geldiniz. geldik, geldik. Tekrardan Bir sürü içerik gene Yağmur, Papa 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 ve Filmbiyotik bugün Ridley Scott dedenin tuhaf denemeleri için geri döndü. Gladiator 2 incelememize hoş geldiniz. Fazlalım hoş geldin. hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Siz de hoş Hoş geldiniz buldum. arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım abone olursunuz, like atarsınız. Çok seviniriz. Like oranımız inanılmaz yüksek. O yüzden like'a ihtiyacımız var. Ya Hani like atarsanız çok seviniriz. biz görebiliyoruz da işte videonun kaç dakikasını izlediniz arkadaşlar. Hani ben pek istatistiklere bakan bir insan değilim ama büyük ihtimalle ilk 5 dakikasını izleyip ya amına koyayım bunlar da ne konuşuyor deyip kapatıyorsunuzdur. Hani ama biz aynı motivasyonla siz bizi siklememenize rağmen devam ediyoruz. Bir şekilde. Senin bu şey ya azim Harbiden inanılmaz. Ridley Scott'ın 80 yaşında 30 tane savaş filmi çekmesiyle aynı azim yani. Ben böyle Evet. bir şey görmedim ya. Ya aynı filmi çekmiş. Evet Gladiator 2. Ben ufak bir gireyim. Ufak bir çıtır dokundurayım. Gladiator bir Ya ve 2. bir de tabii ki birden de bahsedeceğiz. Aynen değineceğiz. Bahsetmeme olasılığın yok. Aynı şeyi izliyor Evet. zaten. Ve bu bölüm herhangi bir psikolojinize dokunmayacağım. Hani psikolojiniz hakkında herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Bu düz bir savaş filmi ve onu konuşacağız. Hani Sonda güzellik sonda algısı. tirat yok. Sonda Aynen. tirat yok. Sonda hiçbirinizin hayatlarınıza dokunan bir şeyim olmayacak, sözüm olmayacak. Dümdüz bir insanım. Böyle Aynen. geldim, böyle giderim. Aynen. Valla işte filmi izledim. Tamam, öncelikle tabii ki Gladiator 1'i izledim. Çünkü ne izleyeceğimi bilmediğim için bir şey yapmam, hazırlık yapmam lazımdı. Abi Gladiator 1 tabii ki muazzam bir film. Hem çıktığı yıl itibariyle, hem anlattığı senaryo itibariyle, hem de o verdiği duygusallık itibariyle Gladiator 1 tabii inanılmaz bir film. Gladiator 2'nin yani öncelikle Gladiator 2 bence kasıntı. Niye? Çünkü aynı filmi aşağı yukarı aynı detaylarla, yani giriş sahnesi aynı. Neredeyse aynı. Senaryo neredeyse aynı ve daha kötüsü. Baş karakterimizin neredeyse motivasyonu bile aynı. Tamam, evet, ondan ilham alması, ondan etkilenmesi, onun babası çıkması işte falan, güzel detaylar bunlar. Ama filmin benim için en büyük problemi, film çok aynı. Yani ulan çekme amına koyayım. Bunun bu kadar aynı yapacaksan gerek yok. Sinemaya gidiyorsun, elbette ki olan kolezyum sahnelerinde sular fışkırıyor. Alien maymunlar uçuyor, işte kafa kesme sahneleri çok iyi falan. Evet, güzel gözüküyor film. Bir şey demiyorum zaten. Ama hani gerek yok abi. Hiç gerek yok. Duygudan yoksun çoğu yerde film. Senaryo desen 3-5 aktörün iyi performansının ellerinde, işte
sürüklenip gidiyor. Yani o yüzden bilmiyorum, ben çok yüzeysel buldum. Asla yeni bir şey görmedim. İnsanların verdiği tepkiyi doğru buluyorum filmle ilgili. İnternette, işte bilmem nelerde, her yerde. Benim genel görüşüm filmle ilgili bu, beni üzdü yani. Benim fragmanını izlediğimde aşırı hype'landım işte. Oo dedim, bu yıl bu işte bu geldi falan dedim. Ulan izleyince bayağı tadım kaçtı yani. Ya şöyle, ben değinecek olursam genel olarak öncesinde şu bilgilendirme vereyim. Olçar Gladiator 1'i daha önce, hani ben de zamanında yayınlanınca izlemedim. Ben de bir dinozor değilim. Ya Hani abi tabii ki. şey, ben daha önce şuna değinmek istiyorum. Olçar Gladiator 1'i yeni izledi. Yani Gladiator 2 çıktıktan sonra Gladiator 1'i ilk kez izledi. Hani ben bir tık daha önceden izledim. Yani bayağı bir oldu aslında. Hatta o 10 sene falan oldu. Ee, Şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Hani eski bir izleyici olarak. Hani o- senin kulaklığından bir ses geldi, gitti. Tamam. Konuşsana bir. Ne oluyor lan? Ha, tamam. Bir an Oğlum ödüm bokuma karıştırdın, evde yalnızız ya. Ses geldi deyince altıma sıçtım ya. Seni dinliyordum, böyle oldum, ne oluyor şu anda falan. bu arada arkanda biri var. Ha. Ananı sikeyim, bu arada şey de oynadı var ya. Bu arada cidden Mad bak, maden mevzu şey maden değil. suyu da oynadı bak. Mevzu şey değil bu arada. Ciddi anlamda bir üfültü geldi. Hani ben şey, Tövbe tövbe, yemin ananı ederim sikeyim. bak. Dıt dıt Allah dıt diye belanı üfültü versin. geldi. Allah belanı versin senin ya. Bir Oğlum şey mi, altıma cinler sıçtım. cinler daha rahat girebilsin diye mi kapıyı açtın? Abi yok, bir şey olursa fırlayacağım evden, anladın mı? Camdan atlamayayım ya, kapıdan. Fazla da epey keselim yani. Allah belamı versin, RP değil, bir şey geçti gibi gördüm arkandaki kapıda. Siyah köşe var ya, oradan bir şey geçti, Ha. hızlı bir şey geçti gibi gördüm de. Abi sikeceğim seni ama ya. Olacak iş mi bunlar? Bu ne bu ya? Cim basıyor videonun ortasında. Değil mi? Biraz smile, gülümseme başlıyor. Videonun geri kalanında Oğlum dur, gülü. tövbe tövbe. Allah belanı vermesin ya. Çok kötü o film de, çok kötü zaten. Evet, devam ya. İyiyiz. Ölmedik. Bakıyorum. Bir şey geçmiyor abi. Allah belanı versin. Kapatırım görüntünü. Oğlum kapat şunu ya. Kapat videosunu kapat. Allah belanı versin seni ya. Aç şunu hadi, gel devam edelim. Tamam, Gözünü devam seveyim. ediyorum, kapattım. Bokun tadını kaçırdın ya. Geri açalım. Tadını kaçırma işi var ya. Bak hala gülüyor. Tamam, Yalak şaka bak. yapıyorum. Rüyama girecek. Neyse. Şuna değineceğim. Olçar daha önce Gladiator 1'i izlemedi. Gladiator 2 çıktıktan sonra ve bu bölümü çekebileceğimiz konuşulduktan sonra ikisini de izledi. Biri de ikiyi de. Ve o yüzden mesela arasındaki farkları biraz daha şey yapabilir, yorumlayabilir. Ya da şöyle de bir devam filmi olduğu için hani ona bir tık daha normal gelebilir aradaki cheesy'likler. Ama ben hani bunun bir yani sinema için efsane olarak kabul edildiği için ki ve daha önceden de izlediğim bir film olduğu için Gladiator 1, hani bana çok fazla gözüme batan şey oldu. Çünkü en azından senaryosal açıdan değil, teknik açısından Abi evet, çok bahsettiğimde fark var ya. hani, Çok yani. ya çok, bilmiyorum, fark yok. Hani bahsetmek istediğim nokta o aslında. İşte Hani benim de fark var dediğim o yani. Mesela pardon, lafın kesin. Bak, 2000 yılına göre film çok çok iyi, tamam mı? Çok çok iyi de gözüküyor. Ama bu film 2024 yılına göre böyle CGI'den fırlamış bir aksiyon filmi gibi. Hani ya ne evet, bileyim. onun hakkında şu yorumu yapabiliriz. Gladiator 1 için konuşuyorum. E, 2000 yılı için bir efsane olarak kabul edilen bir film. Ama bu Gladiator 2 bu teknik özellikleriyle Gladiator 1 hiç olmasaydı ve direkt bu film çıksaydı, bana göre senaryosu da dahil, teknolojisi de dahil bir efsane olarak kabul görmezdi.
Hani Kesinlikle. %100. ama sadece %100. tek bir film olsaydı hani benim yorumum bu olurdu. Yani şöyle filme değinecek olursak yani Gladiator bir zaten e, çağının demek çok şey böyle sanki çok uzun bir süre gibi olacak ama 100 yıl gibi olacak ama O dönemin ha, diyeyim ya. o O dönemin 10-15 yılın aynen bayağı en efsane filmlerinden biri o yani. dönemin o dönemin inanılmaz başarılı bir işi. Hani senaryo açısından, oyunculuklar açısından, hani teknik açıdan hani işte çok fazla bir efekt görmüyoruz zaten. Hani 10 numara bir gördüğümüz efekt yok. Hani ama onun dışında Gladiator birden bahsediyorum ama onun dışında gerçekten bir bütün olarak efsaneleşmiş bir film. Hani sadece bir şeyini den bahsederek bir yerinden tutup sadece bu noktasından dolayı bu film çok iyi bir film demiyoruz. Hani kesinlikle kompleks olarak çok iyi bir film. Ama Gladiator 2'ye geldiğimizde artık konuşacak olursak kesinlikle aynı. Hani benim diyebileceğim Abi nokta evet ya. hani bir ilerleme hani biz bir devam filmindeki aradan bu kadar süreç geçtiğinde bir devam filmde bir yenilik veya işte seyirciyi heyecanlandıran şeyler illaki var ki bunu e, heyecanlandıran şeyler film esnasında olmadı. İzlerken olmadı. Kesinlikle filmin öncesinde tanıtımında oldu. Hani e, Aynı şey dedim işte. onu Fragmanı bir izledim. Dünyanın en iyi film falan geliyor sandım ki yani. hani ki ben şeyi çok isterdim. Hani en azından beni çok hype'lamıştı. Hani yayınlanan fotoğraflarda buralara koyarsın. Hani o dövüş sahnesinde şeyle ne onun adı? Pedro Pedro Pascal'la Pascal'la Paul bizim Mescal. Paul Mescal'in dövüş sahnelerinde hani o bir final sahnesi gibi lanse edildi. En azından ben öyle anladım o fotoğraflar Fragman da yayınlandığında. öyle. Hani Fragmandan koyarım hatta direkt o sekansı. aynen. Hani o sekansı izleyen biri heyecanlanır çünkü tamam hani bunun bir devam filmi soy olarak da film içinde bir devam filmi olduğunu biliyoruz ve böyle bir sahne adı üstünde Gladiator böyle bir sahne insanı heyecanlandırır ama filmin normal sonu bile öyle değildi. Hani daha düşük bir sonu var bana göre. Kesinlikle bana çok saçma bir son geldi. Ona değinirim ama hani film hakkında heyecanlanma işini kesinlikle erken safhaya koymuşlar. Hani ki bu kadar efsaneleşmiş bir yapımın, kültleşmiş bir yapımın böyle heyecanı film anında kaçırması bana hiç hoş gelmedi. Hani senaryosal açıdan çok fazla cheesy yerler var. Beğendiğim yerler illaki var. Onlara da değineceğim ama hani görüntü açısından hani böyle teknoloji CGI açısından mesela deniz sahnelerinde hatalar var. Ondan sonra normal dövüş Var abi sahnelerinde var ya. hatalar var. O yüzden bilmiyorum. Ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü heyecanlıydım. Hani bayağı heyecanlıydım. Çünkü sevdiğim bir işin devamı geliyordu. Hani biraz tahmin ettim açıkça söylemek gerekirse. Hani çünkü şunu biliyorduk az çok. Yani en azından kendilerini geliştirme açısından. Yani çünkü bir gladyatör filminde az çok ne koyabilirsin ekstra gibisinden bir düşünüldü benim kafamda. Hani çok fazla tartışma evet diplomasi siyaset girdiği için işin içine ananın amı işin içine çok fazla e, diplomasi girdiği için e, hani biraz o ayakta izleriz diye düşünmüştüm. Ama Abi hiç yoktu ya. hani Hiç gerçekten hiçbir şey yoktu ya. keşke olsaydı onlar aynı şekilde arenanın içinde ve Lucius'un hani ana karakterimizin e, yine aynı şekilde gladyatör olma macerasını ve intikamını anlatmayı tercih etmişler ilk filmdeki gibi. Zaten bizim de Abi çok düz yakındığımız ya. yakındığımız durum bu zaten. Beğendiğim noktalara gelirsek de filmin geneli hakkında konuşuyorum. Beğendiğim noktalarda hani 2-3 oyunculuğu beğendim. Yani sadece gerçekten neyi beğendin dersen 2-3 oyunculuğu ve bir senaryo işini beğendim. Senaryoda bir noktayı beğendim. Onlar ne? Denzel Washington'ın oyunculuğu bence inanılmaz. Ondan sonra Roma İmparatorluğu'nun başına geçen iki kardeşin otistik rolü inanılmaz.
Hemen Ee, isimleri analım. Joseph Quinn zaten Ay şey de Joseph oynayacak. Quin'i aynen onu biliyoruz zaten. Öde de Fred Hatchinger. Ya ben ilk Hackinger kez mi? duydum. Öyle bir şey. Ya illaki Fred görmüşümdür. Hatchinger'i bir yerde izledim. Sana Fear Street mi ne öyle bir şey vardı Netflix işi. Orada Hı izledim hı. galiba. Evet evet. Ya ben illaki birkaç yapımını izlemişimdir ama yani kendisinin ismini bilmiyorum. Hani şimdi senden öğrendim. Ya o iki Ama gerçekten korkunç. İkisi çok üst düzey bence. hani O deliliği vermişler bayağı evet yani. yani onu çok iyi oynamışlar kesinlikle. Otistik karakterleri, spastik karakterleri çok iyi Spastik. oynamış. Rolü inanılmaz iyi girmişler. Onun dışında Lucius'un yani Lucius diyorum ben ama kendisi filmin başında başka bir isim kullanıyor en başından beri. Hanno'yu kullanıyor. Hanno'nun Ha, Hanno'nun her şeyin farkında olup en başından beri her şeyin farkında olup ondan sonra bir şekilde bunları bize hiçbir şekilde fark ettirmemesi. Hani ben çok beğendim bu detayı senaryoda. Ya çünkü ben film boyunca şeyi düşündüm. E, Şimdi fark edebilecek yaşta bütün olanları geçmişinde çocukluğunda olan her şeyi fark edebilecek bir yaşta aslında. E, Ve bu duruma nasıl düştü? Bu o mu? Gerçekten Hanno işte Lucius mu? Bu arada onu Lucius diyorum iyi da o- onu iyi Lucius'tu değil mi? getirmiş. Evet işte onu Lucius galiba. aynen filmin son noktasına kadar onu inanılmaz iyi getirdi. Artık annesi hanımefendi ee, Acayip kötü bir oyunculuk kodesine ya. Az sonra ben gireyim evet oraya da. aynen sen gir hani kodesine girip oğlum diyesiye kadar ben kafamda sürekli düşündüm gerçekten. Lucius mu değil mi? Hanno mu? Gerçekten biz bir yerde hani Pedro Pascal'ın bile Lucius olabileceğini düşündüm ben. Açıkça söylemek Ben o gerekirse. kadar o kadar diyemem ben ya. O Aa, kadar derin düşünmedim. hayır şöyle filmin başından bahsediyorum tabii ki de. Sonrasında çünkü karı koca olduklarını görüyoruz. Ha, hemen E, hızlıca öğreniyoruz onu ya. aynen O şey o değil. öğrenmeden önceki şeyden bahsediyorum. Hani Lucius'un Pedro Pascal bile olabileceğini düşündüm ben. Ama tabii bu senaryosal işte Gladiatör'ü bu kadar benimsedikten sonra düşünülecek şeyler senaryosu üstüne. Sen yeni izlediğin için hani biraz daha belki senin için şey olabilir. Ama insan düşünüyor çünkü beklemişsin. Belli bir süre beklemişsin en azından duyurulduğundan itibaren. Hani böyle şeyler düşünüyorsun. İşte dediğim gibi senaryosal noktada bir o noktayı beğendim ve 2-3 oyunculuğu da koyacak olursak beğendiğim noktalar bunlar. Onun dışında böyle övebileceğim, güzel diyebileceğim ekstrasından bir şey yok. Filmi genel olarak beklentimin altında. Valla sana ekleme yapacak olursak açıkçası ben doğru yani neredeyse hemen hemen aynı şeyleri söylediğimizi düşünüyorum. Bir işte şeyi söylemedin. Abi bu Connie Nielsen abla ilk filmde de var. Oynadığı karakterin adını da söylemem. Lucilla aynen Ha, Lucilla. Lucilla. Lucius'un Aynen. Hanno'nun annesi işte. Ya kadın ablam oyunculuğu unuttun mu ya? Bu kadar Ya unutamazsın abi 20 yılda. Kadın sanki şöyle bir şey. Gladiatör'ü çekmiş, oyunculuğu bırakmış. Ondan sonra Gladiator 2'yi çekmiş gibi. Hani şöyle bir o şey. arada Ben hiç sana dedim oyunculuk bunu. yapmamış gibi yani. Çekim dışında dedim Olçar'a. Yani Lucilla'yı hani filmde olacağını biliyorduk zaten. Kimlerin oynayacağını hani biliyorduk ama filmde gördüğüm anda dedim ki hani bu filmde ölecek ya. Hani Abi gerçekten çok ya o hani kadar belli ki ruh gibi. gerçek hayatta ölecek gibi anladın mı? Tövbe Evet. tövbe ya. O kadar şey ki bitmiş bitik oynuyor yani. Çok Ya kötü oynuyor çok ve belli, çok belli. Hani ve bilmiyorum. sahnesi de çok fazla. O problem. Yoksa tam bir oyuncu bir filmi kötü Ya oynayabilir evet. sanırım özel hayatında ne yaşadıysa kutu kutu antidepresan kullanıyor. O Ve kadar hani diyemem ama ya. jest ve yok kesinlikle öyle ya. Ben gerçekten bu arada ilk gördüğüm anda ilk diye Pedro Pascal ilk gördüğümüz yer karakterinin ismini unuttuğum için Pedro Pascal diyorum bu arada filmdeki Dur karakteri. hemen söyleyelim ya. Ben de Ee, unutuyorum. Bak ama hızlı unutuluyor. General Acacius. Acesius. Ee, Acesius'la evinde böyle ilk gördüğümüz sahnede dedim ki abi çok ruh gibi bu net ölür. Bak gerçekten hani bak ne çünkü ya tamam şeyi vermeye çalışmış olabilirler. İşte oğlunu terk etmek zorunda kalıyor. Sevdiği adam ölüyor. Babası öldürülüyor. İşte kardeşi sevdiği herkesi kaybediyor. Ya illa ki tamam bunu vermek istiyor olabilirsin ama çok belli. Bu kadar da belli etmeye gerek yok. Hani Abi bilmiyorum ya. Gerçekten
yani dediğin gibi ruh gibi oynuyor. Baya kötü ve sahnesi de çok fazla olduğu için dediğim gibi izlerken rahatsız oluyorsun artık. Tamam la bitti. Bunu öldürün, bunu getirin de başka bir şey izleyecek oluyorsun. Hı Ya hı. onun dışında yani sana şöyle bir eklem yapabilirim. Valla Denzel Washington filme çok ağır gelmiş. Adam Denzel Washington kalın gelmiş, adam çok iyi çok oynadı. iyi oynuyor. Ya Ben zaten ben Equalizer'da falan bile yani filmin senaryosu tırt. Mesela Equalizer'ların özellikle 2 ve 3'ün ben senaryosunu evet, çok beğenmiyorum. Ama ben de. o kadar üst düzey taşıyor ki o filmleri de. Klasik bir aksiyon filminden fazla gösteriyor. Bu filmi de öyle. Ki bak abi Macronus'u öldürdükleri sahne o kadar tahmin edilebilir, o kadar Evet. klasik bir sahne ki işte etrafını sarıyorlar. İşte şimdi birebir atacağız seninle falan. Abi yapma ya. Hani 2024 yılında bize bir Roma Kolezyum filmi veriyorsan bize farklı bir şey izlet yani. Bize bak bari sonunu farklı yap yani. Ya benim işte demek istediğim nokta şeydi aslında. Hani ben tamam gladyatör adı üstüne hani arenada illaki geçecekti ama ben hikayesel devamlılıkla diplomasi bekliyordum filmden. Hani olanlar İşi biraz daha çok iyi. arka planda bu kadar sene içinde hani arka planda olacakları aslında biraz daha. Hani senatonun içine işleyişini vesaire daha çok görmeyi, senatoyu daha çok görmeyi bekliyordum. Hani ama ben sadece Senato'dan bir tane karakterin Denzel Washington'ın karakterine borç yaptığını ve ona hizmetkar olduğunu gördüm. Hani Senato ile Abi çok alakalı dandik. ve Çok dandik. hatta şöyle bir şey var. Bir sekans aynı. Yine Lucilla karakteri Senato'da aynı amcaya gidiyor. Diyor ki yine darbe yapacağız. Hani zamanda Marcus'a yaptıkları Marcus Maximus muydu? Ay Maximus. Aynen. Bak aynı şekilde o konuşmayı 16 sene sonra yapıyor. Hani aynı konuşmayı Abi ya ve gerek yok işte. Çok aynı ya. ve yine bir arkadaşını orduyu çağırmak için atla gönderiyor. Hani ilk filmin neredeyse copy paste sadece darbenin başarılı olduğunu düşün. Hani Ya bilmiyorum çok ya bana çok dandik geldi senaryonun genel hatları. Özellikle ben zaten sonunu beğenmediğim için bir tık orada da düştüm. ha, Zaten ilk sahnede bile bir şey oldum ben. ya sonu çok Şimdi bir zorlama. Bize hani plot twist şey olarak o konuda biraz şey yapmaya çalışmışlar. Plot twist yapmaya çalışmışlar. İşte biz lan ne normalde plot bizi gözünü seveyim ya. Macronus'u daha bak ilk gördüğüm an dedim ki bu tahta geçer ya. Bu kadar aynı senin şeyle kadın ölecek demesiyle aynı şey benim için. yo hayır bak Yani ben hani neden düşündüm biliyor musun? Çünkü film o kadar aynıydı ki ben hani ilk filmdeki iyi köle şeyini Denzel Washington'da aynı şekilde iyi bir köle taciri hani gladyatör ulan onu yetiştirici olduğunu. değiştirmiş. Hani Vallahi işte onu bravo Freddy abi. değiştirmiş. Ben onun bile aynı olacağını düşünüyordum. Bir orada yapmaya çalışmış ki o da bence çok başarısız. Tamam bak karakter manipülasyonu o da Denzel Washington iyi oynadığı için çok iyi yapıyor. Manipülasyonu inanılmaz iyi geçiriyor. Ama Abi Denzel'ın kendi başarısı gibi film bak yemin ederim evet bence senaryosal olarak da okuduğunun üstüne kendi de yorumluyor yani. Müthiş bir adam zaten. Ya bence tarihin en underrated adamlarından biri gerçekten. Bak hani böyle çok çok ya daha adam madalya aldı daha ne underrated ne hayır yapacak daha o amına anlamda koyayım değil. ne Bak abi mesela Messi İzle mi ilan şöyle bir edelim amına koyayım. filmografisine gir Ha mesela bir evet. tane şey demezsin mesela bu şu filmi yok mesela. Ama mesela her filmini aç istisnasız her filmini aç. Her filminde çok iyi oynuyor. Hayır ama Gerçekten işte çok bak iyi oynuyor. o film bu film olması gerekiyordu. Gladiator 2'nin uf denilebilen bir film olması gerekiyordu. Bunu Ki Ridley abiye yazar abi. aynen hani bence yarım bıraktıkları çok şey olduğu için hani Ridley Scott'ın abisiyle işte stüdyoyu Scott Free stüdyosunun hani çektiği bir iş ve bence bilmiyorum çekilmesi gereken de bir işti biraz açıkça söylemek gerekirse Abi ama farklı dediğin gibi bir tık mesela şöyle bir çözüm önerim olabilirdi bu filme. Abi bir tık daha 45-50 dakika daha diplomasi gitse daha ağır tempo. Hı Biraz hı. o Maximus bilmem ne feda falan bu olaylardan sonra o çöküş dönemine geçişin diplomatik kısmını verseler sonra biraz daha savaş işte sonra kolezyum sekansları girse en sonda da bir vurucu fight olsa ben okeyim. Abi hiçbir şey yok. Yani Senato baya 3 yaşındaki çocuk yazmış Senato'yu.
dayılar toplanıyor. Hebeleyi bile hebeleyi Abi bile. Böyle bir şey. Abi böyle değildi Senato'nun Roma ya. Senato'nun kumar oyun yani iddia bayiden farkı yok Senato'nun. Yemin Gerçekten ederim öyle. Yemin inanılmaz, ederim hani öyle. 2 katı veya hiç falan yapıyorlar birbirlerine. Hani maksimum bu Senato'nun tek görevinin ben artık yaşadığım yerde Ömer Süpürgeci diye bir iddia bayi var. Çok severim. Yani Biliyorum oğlum hani orayı ya. hani oradan hiçbir farkı yok. Hani abi 3 liralık serbest vuruş oynayacağım gibisinden, hani millet serbest vuruş pro gibi. Abi ilk filmde bak o kadar uzun film, o kadar değinecek şey var. Gene bak bir tahıl ambarı satışı bilmem ne bak halk aç kalacak. Her şeyin arasında bunu diyalogla bize veriyorlardı. Anladın mı? Ulan sen şey düşün. Ulan bu halkın fakirliğine değiniyor film. Falan oradan seni duygusal olarak yakalıyor. Abi bu filmde o da yok. Hayır, o filmde yapıyorlar bunu. Filmin başında Pedro Pascal'ın karakteri diyor ki bu kadar fazla fethediyoruz, bunları nasıl besleyeceğiz diyor. O 10 saniye değinmiş Evet, 10 bravo. saniye İnanılmaz. değiniyor. Bak, onu da sırf aynı yapabilmek için bir şey daha. Hani Yemin ederim aynısı abi. Yani bu inanılmaz ya. Gerek yok abi. ya aynen, Ya bir çok farklı bir şey görsek iyiydi yani. mesela bir cheesy'likten daha bahsedeceğim. Abi şimdi Hanno'nun diyeyim çünkü filmin başında eşi ölüyor. Ha, o kadar kötü bir ölüm Of. sahnesi. Ha, çok kötü bir Evet ölüm işte sahnesi. abi çok kötü ya. Vallahi iyi hatırlattım. Ben onu izlerken de yazmışım buraya. Ya Abi ok atıyor falan. bu- Allah'ım ya Rabbim ya. buraya saplanıyor, düşüyor, ölüyor böyle. Abi çok kötü. Acayip kötü. Ve filmin başında tamam, ben böyle oyunculuğuna çok kötü diyemeyeceğim. Açıkça söylemek gerekirse Ablanın ilk filmi bu arada. Hayır, Hanno'nun eşini oynadı. Hanno'nun eşinin değil, Hanno'dan bahsediyorum. Şeyden bahsediyorum. Eee Paul Şu Mescal ha, diyor. Paul Mescal'ın karakterine, ya Paul Mescal'ın kendisinden bahsediyorum. Bak, kötü bir oyunculuk yok film boyunca, böyle ortalama bir oyunculuk var ama hani filmin başında o kadar böyle salak saçma mimikler yapıyor ki hani çok garip. Hani Overacting oluyor işte o da. evet, işte hani sanki filmin sonunu biliyormuş gibi yaşanacakları bütün hepsini söylemişler. Şimdi olanları yaşarken ki paniği var sadece gibi bir Vallahi bilmiyorum. Ben oyunculuk. Paul Mescal'ı beğendim bu arada. Hani öyle kötü falan demem. Ama hani yani işte çok senaryo izin vermiyor diyeyim. Yani adamın parlamasına da izin vermiyor. Çok aynı şey agam. Böyle hani izlerken tamam işte aynı filmin 2024 yılında üstüne CGI'yi bas Ya bas 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 film bas. film içinde bile kendini tekrar ediyor. Hanno'nun eşi göğsünden vuruluyor. Sonra Lucilla karakteri geliyor. Filmin sonunda yine Göğsünden göğsünden vuruyor. vuruluyor yani. Abi, bari kafasına falan gelsin Ve abi yani farklı bir şey ve görelim yani. bir şekilde Hanno'nun Lucius'un bundan hiçbir tepkisi yok annesinin ölümüne. Abi bak şey de Oluyor çok falan kötü. böyle. Hanno'yla Ekesius maç yapıyor. Dövüş yani. Gladi Abi Ekesius işte ben senin babanı da severdim. Babanı şöyle yapardım. Onun ben askeriyim diyor. Herif direkt ikna oluyor. Abi böyle bir şey yok. Ve Bak film boyunca bütün motivasyonu, bütün çektiği acılar o adamdan intikam almak aynen için. orada direkt Nexus noktası oluyor. Ben çok acayip saçma buldum yani. Bu kadar hızlı dönemezsin yani. Bir şey olursun. Lan tamam babamı seviyorsun da be dangalak. Sonuç olarak eşimi öldürdün. Ya Yani filmin, bu adamın bütün motivasyonu, hani o noktaya kadar gelme motivasyonunu bir şekilde çöp ediyor. Hani e, kesinlikle. Evet hani evet ve doğru. filmin ona kadar gelen kısmı kesinlikle hani bir anda çöp olunup atılıyor ve bütün olay Roma'yı hayallerindeki gibi bir noktaya getirmek oluyor. Bütün yani filmin o noktasından sonra kesinlikle filmin bütün teması değişiyor ve bilmiyorum. Ben dediğim gibi, yani film hakkında çok fazla da söyleyebileceğim bir şey yok açıkçası. Çünkü Bitirdik oğlum hani, zaten. Her şeyi aynen. konuştuk Hani yani. çünkü Gladiator 1'i konuşmakla Gladiator 2'yi konuşmak aslında çok farklı şeyler değil. Olay da bu. Hani video boyunca konuştuğumuz şey de aslında az çok buydu. Hani bir şey katılmadı ekstra. Tabii beğendiğimiz noktaları en azından ben kendi açımdan söyledim. Onun dışında filmi şey yapmıyorum. Sen puanını ver istiyorsan. Sonra ben vereyim. Valla Gladiator 1 ile ilgili çok ufak bir şeyler atıp puanımı vereyim. Tamam. Ya Gladiator 1 çok duygusal bir film. Çok çok duygusal bir film ve bu sekansları filmin süresinde doğru noktalara yerleştirilmiş. Bunda da çok önemli bir film detayı giriyor işin içine. Kurgu. Evet. Abi ilk filmin ya Ridley Scott şey yapan bir adam.
5 saat çekeyim, 10 saat çekeyim, kurguda atılır gibi oluyor. Ama işte senin kurgucun iyi Ki film de olmazsa, uzun. Film de uzun, ona değiniyor hani oğlum uzun. ikinci film de uzun. Bak ilk Abi, film uzun ama ilk filmin kurgusu inanılmaz iyi. hayır yani Hani ondan bahsetmiyorum. Ona rağmen uzun. Ha, atılan sahneler illaki evet vardır. Hayır abi. ve Yani ona rağmen ikinci uzun. film uzun ve cheesy yani. Uzun izledikçe izliyorum. Ben artık son yarım saat, bir de kötü tarafı, sıkıldım yani. Bayağı sıkıldım. Hani olacak şey biliyorum. Magnus ölecek işte. Öbürü ölüyor. Herkes ölüyor. Hani ve ölürken ki o duygusal his yok. İlk filmde her ölüm çok duygusal. Her ölüm Evet. seni vuruyor. Bunda Evet. hiçbir ölüm Ki vurmuyor. çok ölüm oluyor. Evet abi, ilk filmde 3 kişi ölüyor, bunda çat çut ölen anasını. Neyse yani kısacası arkadaşlar, bilmiyorum. Bu nostaljiden beslenme işi elbette ikinci film Fazla'nın dediği gibi gelmeliydi böyle film. Ben de katılıyorum. Ama bu nostaljiden beslenme işinin bokunu çıkmaya başladı artık. Çok tadı kaçtı. Bilmiyorum ben, bunun nereye kadar böyle devam edeceğini bilmiyorum. Umarım devam etmez diyeyim. Benim puanım 6 filme. Ben 6 verdim. IMDb'de de 6 verdim. Eee, Daha iyi olabilirdi. Daha çok çok daha iyisi olabilirdi. Ben vasat buluyorum. 6 veriyorum. Evet, 6 mı senin puanın? Benim de, ben beklediğim için hani ve dediğim gibi hani burada Olçar daha çok beğenmemiş gibi durabilir. Hani ben bir tık daha sakin şeyler verdim. Çünkü ya bilmiyorum, artık biraz alıştım. Çünkü çok fazla eski efsaneleşen işin devamı niteliğinde veya işte aynı evrende geçen hikayelerini izliyoruz ve bunların birçoğu kötü geliyor. Artık Evet alıştım abi. buna. Alıştım buna. O yüzden ama gelmesi gereken de bir film olduğu için benim puanım da 5. Ya çok farklı değil aslında. 5 veriyorum ben. 15 düşük geldi. Aa, ulan bir an 7 mi vereceğim falan derken 5 Yo, şey benim oldu. puanım 5. Dediğim gibi çünkü ben aynı filmi izlemek isteseydim Gladiator 1'i açardım. Yani şu an bu filmin bana kattığı tek şey karakterlere 10 sene sonra ne olduğu. Hani ekstra bir beni heyecanlandıran. Lan hep Hani bana oturup yorumlara aynen, herhalde bulurduk bunu hani bana zaten. mesaj atsalar da Ridley Scott abi bak kardeşim böyle böyle oldu dese, kesinlikle Ridley Scott'tan mesaj aldığım için daha çok mutlu olurdum. Hani ooo Lucius yaşıyormuş falan olurdum hani. Bir köyde Hanna adıyla beraber karısıyla mutluymuş olurdum hani, anladın mı? Ama hani bilmiyorum. Üzücü, çok üzücü Aynen, ya. o yüzden ben beklediğim için 5 veriyorum. Ki şöyle bir şey söyleyeyim. Ridley Scott'ın ben en sevdiğim yönetmenlerden. Çünkü en sevdiğim işlerin yönetmeni kendisi. Hani ilk beşimdeki, ilk onumdaki en azından 2-3 filmin e, yönetmeni kendisi. Birincisi Kingdom of Heaven. Benim için kesinlikle hiçbir ortaçağ filmi gelip geçemez Kingdom of Heaven'ı. Kesinlikle bence Biliyorum. şu ana kadar tarihte yapılmış en başarılı ortaçağ işi. Çok Arkadaşlar beğeniyorum. tavsiyemizdir Ve buradan. ve dünyanın en ilginç de insanlarından bir tanesi, Alien gibi bir seriyi hani Abi Alien korku ilk film. sinemasına, korku sinemasına zamanında 70'lerde böyle bir teknolojiyi, bakın işte bu teknoloji devrimi korkuda en azından, veya hani direkt sinemanın bir türünde evrim yapmış bir insan, hani yönetmene de biraz değineyim, hani bu kadar büyük bir yönetmenden bahsediyoruz. Biraz kırıldım açıkçası, hayal kırıklığına uğradım. Ya ama şöyle söyleyeyim, şöyle detaylandırayım seni. Mesela Alien 1'in sonunda Ridley Scott işte yok uzaylıdan mesaj gelsin, aslında öyle olmadı ortaya çıksın falan, böyle çok cheesy bir fikirle gitmiş, tamam mı? Hı hı. Gene kurguda atmışlar. Abi bak, Ridley Scott bir film çekiyorsa o film iyi gözükür, o film iyi olur. Ama o filmin kurguda çok işi olur. Ya Yani o kesinlikle filmin bunun farkını, bunu çok biliyorum işi zaten. olur yani. Ya bunu biliyorum zaten ama Ben sonuçta izleyen ortada, insanlar için dedim he, yani. ama ortada sonuçta bir fikir olmasından bahsediyorum, hani yapılan, hani sonuçta bu adam kendisi belirliyor yapacağı şeyi ve bu yüzden e, hani bundan bahsediyordum. Bu kadar büyük bir yönetmen, en azından benim için en sevdiğim işlerin e, yönetmeni, kendi açımdan, kendi sıralamamda, ve biraz hayal kırıklığına uğradığım için ve bu kadar da sevdiğim bir işin devam filmi olduğu için benim için
puanı 5 biraz düşük gelmiş olabilir. Hani çok abarttın Abi diyenler düşük ya. olabilir ama kesinlikle film düşük. Yani siz de bu kadar beklediyseniz veya yorumlarda belirtirseniz biz de Çok seviniriz. seviniriz. Aynen. Düşüncelerinizi okuyoruz. Zaten 3-4 tane eyvallah yorum atıyorsunuz. Bir tanesi yenge, bir tanesi benim kendi kişisel hesabım, bir tanesi de Olçar'ın kendisi kişisel hesabı. Bir de Oldu 3 agalardan yorum. bir tane atıyor 4 oluyor işte. Olçar'ın agalardan Alp. O inanılmaz iyi. 5 dakikasını izlemiştir falan mesela. Yani Yaşanıyor. Abi yani umarım diğer videolarımıza da bakarsınız. Farklı içerik, farklı dallardan podcastlerimiz gelmeye devam edecek. aynen. Farklı konulardan. Bu arada film fikirlerinizi geçmişe dair veya dizi fikirlerinizi yine aynı şekilde konuşmamızı istediğiniz dizileri, filmleri bu eski olur, ne kadar eski olursa olsun fark etmez. Hani e, yazabilirsiniz. Biz aynı şekilde okuyup e, İzleyip pro geliriz. izleyip gelip konuşuruz burada. Öyle. Diyebileceğim bir şey yok. Senin de ekleyeceğin bir şey varsa istiyorsan kapatalım videoyu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Antibiyotikle kalın. Arkadaşlar biz inanılmaz Maliye Bakanları olarak kaydı Abi şeyi de durdurduktan sonra çıkardıydın. Neyse artık ses kaldır sekecek yapacak bir şey yok. kaydı durdurduktan sonra mükemmel Maliye Bakanlarınız olarak bütçeye değinmedik. Bir Olçarım Hemen size IMDb'den baktığı bilgileri okusun hemen. hemen Sizi geliyorum. IMDb'ye girmekten kurtarıyoruz. Evet hemen hiç gerek yok. Zaten Arkadaşlar videonun bu filmin sonunda oldu. Zaten videonun sonundaysa hiçbiriniz buraya kadar gelmediniz o yüzden abi bu filmin bütçesi 250 milyon dolar. siktir git orada. Vallahi bile aç bak. İlk 250 filmin ve ilk filmin bakayım. 50 milyon dolarda da bayılayım şurada. Ya köpek balığı ve uzaylı maymun CGI ile bu kadar para gitmemiş olması lazım. Abi 250 milyon dolar sana öyle diyeyim. Ve yaptığı gişe de 450 milyon dolar. Anca çıkarmıştı sana öyle diyeyim. Ya normal. 103 milyon dolar. Yarısından az. Ama şöyle ya o zamanki para bilmem ne ama şöyle söyleyeyim. 400, Enflasyonu hesaba katarsak bir Maliye Bakanı 460 olarak. 465 milyon dolar gişe yapmış. Yani şu anki 450 yaptı. İlk film 465 yapmış. Enflasyon katarsan ilk film hayli daha Ya fazla zaten. kârdı. Ya Yani az çok filmin iyiliğini 250 ne veya Allah kötü belanı versin ya. iyili 250 ne oğlum ya. iyiliğini ve kötülüğünü yaptığı şeyden anlarsınız. Abi Gişeden. 250 diyor ya. Oğlum 250 milyon dolar bize versen biz bundan hiç şey çekeriz la. Çeke çekebilir miydik ya? Bir düşündüm de. Çok Oğlum zor çek. Oğlum ya. bak sana bir stüdyo geliyor diyor ki Fazıl'ım yazarlık senden işte yönetmenlik beraber 2-3 kişiye bize veriyor. Ya Diyor ki yazarlık konusunda, senaryo konusunda yapardım. Bak ona abi demiyorum. hayır bak yardım da alacaksın sadece kendin değilsin. Bizim ekip 250 milyon dolarınız var. Bunu alın çöp edin anasını satayım. Abi yemin ederim Kösal Spor'a 222 milyona Neymar satın alırdım. ya senin vizyonsuzluğa öldük ya. Tam burada kapatalım.